düştük yollara. Puno'dan Copacabana'ya geçiş. Şimdi sınırdayız. Pasaport kontrolünden geçeceğiz. Puno'da pek bir şey yoktu. Titicaca Gölü'nde adalar var, turistik. Onlara gitmedik çünkü Copacabana'da turistik olmayan adalar var. Onlara gideceğiz. Yol boyunca Titicaca Gölü bizimle birlikteydi bu arada. Hala devam ediyor. Evet, ileride göl var. Cusco'dan Puno'ya geçtik adalara gideceğiz diye. Çok turistik ve ilgi çekici olmayan adalar olduğunu düşündük. O yüzden şimdi Bolivya sınırına doğru gidiyoruz. Bakalım bizi ne bekliyor. Taksiler her zamanki gibi düdük çalıyor. Şöyle. Ama Tuk tuk. sadece 100 metre yürüme mesafesi için herkes taksi söylüyor bize. Yanımızda duruyor hala. Niye duruyorsa. Öyle işte. Köpekler de var. Bu arada Titicaca Gölü Bolivya ile Peru'nun paylaştığı bir göl. Ve bilmiyorum, bana deniz gibi geldi. Gökhan'a girelim hatta dedim. Hava soğuk olmasına rağmen hiç bitmiyor. Çok uzun. Evet, 2 saatlik bir otobüs yolculuğu yaptık, dolmuş yolculuğu. 2 saat boyunca göl kenarından devam ettik. Yol boyunca böyle sarı toprak bizi karşıladı. Eşekler, lamalar, inekler. Karşıda pasaport kontrol merkezi diye düşündüğümüz yer. Şurası herhalde. Benim ellerim kurudu. İnanılmaz bir şekilde vücudum kuruyor. Taşa dönüştüm. Perulilerin ciltleri sert ve kırmızı. Onun nedeni de muhtemelen Ant Dağları veya dağlık kesimlerde havanın çok kuru ve değişken olmasından kaynaklanıyor. Göster bakayım elini. Evet, yani bebeklerin bu geçmiş hali bir de. şu geçmiş hali. Güneş. Ama güneş yanığı gerekiyor. gibi. Madagaskar sürdüm dün Gözükmüyor ki. gece. Aa, iyileşmişsin. Çok iyi geldi. Yok, iyileşmedim. Hala kuru. Evet. Yani hiç böyle bir cildim olmamıştı. Artık böyle bir cilde de sahibim. Taş gibi kadın oldu ya. Yani Titicaca'da o kadar turistik ki kahvelerin adı bile Titicaca. Her yerin adı Titicaca. Biraz sıkıldık. İstanbul. Ezgi bir koltuğa oturmak istedi. 2 sol istediler Ezgi'den. Sadece sıradan bir koltuktu. Fotoğraf çekmek için. Sadece üzerinde Puno yazıyordu. Evet. İşte öyle. Turistik bölgeleri manzara olarak güzel ama insanlık olarak pek yaramaz Peru'nun. Her şey para. Şimdi bakalım Bolivya nasıl karşılayacak bizi. Bolivya'dan beklentimiz yüksek. Daha az turistik. Burası değilmiş. 10 dakikalık bir araba yolculuğu. Yani yaklaşık yarım saat yürüyeceğiz muhtemelen. Biz de şaşırdık, buradan nasıl geçiş var. Mülteci olarak girsek alırlar mı? Bolivya'ya kim mülteci olmak ister gibi sorular. Kendi aramızda konuştuk ama yok, yani illaki bir sınır vardır diye düşünüyoruz. İneklere geçiş serbest. Sınıra yürüyoruz. Burada çamaşır yıkıyorlar teyzeler, ablalar, kardeşler. Biz de yıkadık Ekvador'da. Sıkışıp kaldık köyde. Çamaşırlarımızı yıkamak zorunda kaldık derede. Anlıyorum sizi kardeşler, Peru'da yoldaşlar. da, elimizde yıkadık ama leğende yıkadık. Yani leğende. Makine, çünkü makineler pahalı bence. Makine almıyoruz ama pahalı derken. Makineler pahalı. Yani Bir de taşımak da zor. yıkatmak. Şimdi Bolivya'ya falan taşıyacaksın. Beyaz eşya zor. Bir tane daha alabilir miyim kayısı? Bir tane daha. Ezgi'cim. Bak ya, yere attı. Onu ver. Verir misin? Bir tane daha istiyorum. Sonra yesek. Kayısı verenlerin çok olsun. Al. Gracias señorita. Son 500 metreymiş. Taksi kullanmadan sınırı yürüyerek geçeceğiz. Müjdemizi aldık. Puesto de control Sunat. 500 metre. 500 metre sonra Bolivya'ya gireceğiz. Bizi sokarlarsa tabii. Ayrıca Bolivya sınırında zorluyorlarmış Amerikalıları. Bayağı bir zorluyorlarmış. Bir arkadaşın anlattığına göre Amerikalı çiftten $500 rüşvet istemişler. Yanlarında para olmadığı için bayağı sağlam bir yolculuk yapmak zorunda kalmışlar. Geri dönmüşler. Umarım bizim başımıza da böyle bir şey gelmez. Gerçi Türk vatandaşlarının durumunu biliyorlardır herhalde. Ya. Parasal durumunu. Rüşvet. Son vereceğim şeydir herhalde. Taksi tutmuyoruz ya. Orayı çekmek isterim ama riske atmak istemiyoruz. O yüzden muhtemelen videoyla çekim yapamayacağım. Evet, burada Peru'dan çıkışımızı yaptık. Şimdi diğer bir pasaport kontrolü, Bolivya kontrolü edeceğiz. Girişi yapacağız. Evet. Biz de burada kurtulacağız diye seviyorduk ya. Buradan Evet. çık. Bir daha 5 dakika böyle. Evet, 2 dakika sürdü bu kontrolde. Çok basit oldu. Evet. Evet, artık Zorluk Bolivya'dayız. çıkarmadılar. Bolivya'da Geldik. bayağı ucuz ya. Şampanya aldım 5 sole. Yani 20 liraya şampanya aldım. Evet. Sınırda solleri Bolivyanlı'ya çeviriyoruz. Kaç?
1.7'den. Yüzü mü bozdurmuş? Yüzü bozuldu. Sonrasına bakalım. Yok. Evet. ¿Solo 100? Sol. Ya, porque en Bolivia necesitas bolivianos. Soles ya no. Bolivianos o dólares. Soles no. ¿Ya? Okay. Başka yerde bozar mı acaba? 170 euros. Bir TL Evet, 100 sol, 170 Boliviano. İyi. Boliviano'ya çevirdik. Sollerimizi, hepsini değil. Burası ucuza benziyor çünkü kolektif otobüs 4 Boliviano'ymuş. Biz burada 4 sole, 3 sole biniyoruz zaten. 16 liraya bindiğimiz şey burada 8 liraya falan mal oluyor. Evet, yarı yarıya fiyat. Yarı yarıya. Şimdilik bakalım, göreceğiz. Hemen girişte böyle çerezler satıyorlar. Ucuz olduğunu düşünüyoruz. Bakalım. Gerçi kamerayı görünce biraz daha pahalı söylüyorlar ama. Evet, o yüzden çıkarmasak daha iyi. Evet, kapatayım ben. Copacabana sınır bölgesindeyiz. Bolivya, Peru arasında. Burada Cuscata diye bir köyde kalıyoruz. 3-4 gün burada kaldıktan sonra La Paz'a geçeceğiz. Burası yaklaşık 6000 kişilik nüfuslu bir kasaba, köy. Genellikle hayvancılık yapıyorlar. İnekler, domuzlar, koyunlar. Yani hemen yanımızda Titicaca Gölü var. Burası İnkaların ibadet merkezi olarak kullanılıyormuş. Titicaca Gölü'ndeki adalar ve Titicaca Gölü ve çevresi. Evin yanında hemen İnka Müzesi var zaten. Kaldığımız küçük bir köy evi var. Orada yaşıyoruz. Yani arkadaşımızın evi yine. Anahtarı bize bıraktı. Anahtar yok gerçi. Kapı kilitlenmiyor çünkü iple bağlanıyor. Kedilere bakıyoruz. 3 tane kedisi var. Şimdi motorla geçeceğiz. Isla del Sol. Güneş Adası'na geçeceğiz. Yine İnkalarla bağlantılı ibadet merkezlerinden bir tanesi. Hava çok soğuk burada. 15 derece normalde güneş tepede olduğu zaman şu anda 7-8 civarındadır. Bayağı soğuk, kuru kış iklimi, okyanus iklimi diyorlar buraya. Okyanus yok ama bayağı kuru kış olduğu kesin, çok soğuk. Ama öğlen güneş ısıtıyor, yani güneş ışıkları oldukça fazla geliyor. Hatta burada da güneş enerjisinden yararlanan evler var. Çünkü duşla ilgili burada da... Tozutlu adam ya. Oo, gözlerimize toz kaçtı. Peru'daki gibi bir sorun var. Duştan sıcak su gelmiyor genelde. Burada su yok ama. Duşta aparat var da su yok. Neyse işte böyle yerlerde kalıyoruz. Ama güzel, sakin Ya ve göl merkezden manzaralı. çok daha güzel Copacabana merkezden. Göl manzaralı, çok güzel güneş batışını izliyoruz. Sakin, kuzu sesleri, inek sesleri, lama sesleri, her türlü hayvanla. Evet, başka ses yok zaten. Copacabana da turistik bir bölge aslında. Davranışlar da çok değişmedi. Muhtemelen Bolivya'nın diğer taraflarına geçince daha az turistik bölgelerle karşılaşacağız. İnsanların dediğine göre. Yorgunuz, yorgunluğumuz atılmıyor bir türlü. Sürekli yollardayız çünkü. Bir türlü. Atlar da, karşımızda atlar var. Domuz, değil de o. köpek, at. İnek, At şu. şu inek. İkisi de inek. İnekmiş. Atla ineği karıştırmak. Başını öne eğmişti çünkü. İşte böyle kiremitlerden bir şehir. Çok çirkin. Çirkin bir şehir. Aa, Burada bandı orada. çalışması var galiba. Çok iyiymiş. İnşaatın önünde. Kamyona dönmüşler yüzlerini. Anlayamadık başta ne yaptıklarını. Evet. Burada da Copacabana merkez meydanı. Meydan, küçücük meydan. Öyle. Başına anıt dikiyorlar. Çevresine bir yuvarlak çiziyorlar, meydan oluyor. Böyle de festival zamanına denk geldik herhalde. Evet, burası da Meryem Ana Kilisesi'ymiş. Burada 2013 yılında bir soygun olmuş. Merdane yukarı çıkmışlar. Gümüş ve altın aksesuarların hepsini çalmışlar. Bir de bebek İsa'nın heykelini çalmışlar. Hiçbir şey kalmamış geriye. 17. yüzyılda falan inşa edilmiş burası da. Burada Tepeler renkli renkli. evlenenler mi var bilmiyorum. Arabaların hepsi süsleniyor. Ama Peru, Copacabana Peru kısmında sınırı geçerken de böyle bir şey vardı. Yine bir herhalde Saint Aziz kutlaması gibi bir şey. Şampanyalar da satılıyor. Burası da küçük dükkanların olduğu bir yer. Burası Yine Peru pançoları, kazakları gibi sınırda olduğu için Peru'ya ait şeyler satılıyor anladığım kadarıyla. Bolivya'ya ait olan şeyler de vardır ama daha bilmiyoruz. teknelere gidiyoruz ama Isla del Sol'a gideceğiz. Güneş Adası'na. Tekneler karşıdan kalkıyor. Şuradaydı galiba gideceğimiz yer. Yakın.
Cuánto cuesta? 5 5 boliviano. Evet, 2,5 soy. Evet. Alalım mı? Ya, almayalım. Almayalım. Yani Şurada kurabiye falan alalım mı? yok, bence aldık ya, gofret var. Yani abur cubur olarak gofret var. Titicaca Gölü de burası. Bizi bekliyorlar galiba. Evet, 9.30'da motorumuz kalkıyordu. Biz Peru'dan geldiğimiz için 1 saatlik bir zaman dilimi farkı varmış. Meğersem burada 10.5 saat. O yüzden yarın ertelendi. Evet, geç Ya kalmış. biz Peru sınırındayız. Peru sınırında 1 saat zaman farkı nasıl olabilir ya? Yani bugün gidemiyoruz. Neyse artık. Yarınaymış. Tarçınımızı aldık, sarımsağımızı aldık. Bir de acı pikante diyorlar, ahi. Acı tozumuzu aldık. Kırmızı biber ama çok acı. Bizdeki gibi değil. Oo, buradaki güzel patatesler, şunlar çok hoşumuza gidiyor. Aba var, patates. Şunlar aba, mısır, domates. Oh, oh. Yeşil soğanların güzelliğine bakın, rengarenk, maydanoz. Evet, Bolivya'dan farklı olarak şapkalar değişti burada. Kıyafetlerde çok büyük değişiklik yok. Biraz daha az renkli Bolivya'nın. Gerçi burası sınır. O yüzden büyük bir farklılık beklemiyorduk zaten. Yerel markete giriyoruz. Dün buradan kıyma almıştık. Doya doya yedik. Soğanla, biberle, domatesle kavurduk. Ekmek arası. Ben şimdi yumurta alacağım şuradan. Burası daha pahalı Peru'dan. Yani sınır olduğu için herhalde. Biraz da turistik olduğu için. Huevo. Tres. Cuánto costa? Gracias. Kaç tanesi? 3 tane yumurta, 3 bolivianos. Evet, 3 bolivianos ne kadar eder? 8 lira falan. Bu fasulye mi? Yeşil fasulye, bezelye. 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 Değil. Hı hı. Este, Olur, bezelye olur. uğraştırır. Yok, hemen ayıklarız. Kolay. Aa, yeşil fasulye burada var. Cuánto costa este? ¿Cuánto quiere? Media kilo. Medio kilo, Buen día, Cristina. medio kilo 5 bolivianos. 5 pesos. Bir de meyve alalım canım. Buradaki teyzeler yuvarlak yuvarlak. Hepsi kısa boylu. Enine boyuna. Ay, enine boyun olmaz. Çok tatlılar. Ay, yanaklara bak. Abi burada şey yok, mercimek var bir tek. Ya da şu çeşit. Hep yaşlı teyzeler çalışıyor. Çalışan erkek görmedik burada. Ya genç ya yaşlı kadınlar çalışıyor. Erkek çalışana rastlamıyoruz. Onlar evde yatıyorlar galiba. Bir türlü anlaşamadık. Kadın bu bulgura şey diyor, mercimek diyor. Arroz. Ha. Como arroz. Yok, arroz gibi değil diyor. Pirinç gibi değil diyor. Anlaşamadık. Bence ne acaba o? Ne? Bulgur canım o, bulgur bildiğin bulgur. Kadın bir pirinç çeşidi değil diyor. Bulgur, Evet, bulgur bulgurmuş. arkadaşlar. Bunu da 5 bolivianos alıyoruz. Gracias. Gracias. Evet, kadın inanamadı. Uzun süre baktı paraya. Beğenmedim. Beğenmedi paramızı. Muz ister misin? Muz ister miyim? İsterim. Ne kadar olduğuna bağlı. Ama bu Platono galiba. Yok, muz alacağız. Muz burada. Tamam. Bir de mango olabilir. Değil mi? Evet. Avokado Bayağı devasa ananaslar var burada. 15 bolivianos'a. Avokado ister misin? Ayrıca bunların soyulduğu zaman, bu ananaslar soyulduğu zaman daha ucuz satılıyor. 10 bolivianos'a soyulduğu zaman, 15 bolivianos'a kabuklu olduğu zaman. Çünkü dış kabuğunu kullanıyorlar muhtemelen.
Kabuğundan meyve suyu yapıyorlar. Daha önce de görmüştük Peru'da. Çika da yapıyorlar. Çiçe Peru'da yapıyorlar. çiçe yapıyorlar. Burası sebze meyve bölümü. Şu kapının arkasında da yemek yiyorlar Bolivyalılar da. Hiç turist yok. Aç olsaydık yerdik. Evet, 5 tane muz. Kaç Bolivyanos'ta? 2. 2 Bolivyanos'muş 5 tane muz. Üzüm sormak ister misin? İster misin üzüm? Üzüm aslında uygun burada. Uva, cuánto Uva. cuesta uva? Para la libra 8, el kilo 16 bolivianos. Oo, bayağı pahalı. Kilosu 16. Ay, ¿ya? Evet. Gerçi DC's Bolivyanos'a göre çok şey değil. Ne 16, 9 soy. Aa, çok pahalıymış. Yok abi kaç. Burası Peru'dan daha pahalı. Turistik de değil aslında çok fazla ama turistik olarak geçiyor. Meyveler Peru'nun en pahalısından da pahalı burası. Şöyle sucuklar var ama çok yumuşak bu sucuklar. Bizim sucuklar gibi değil tabii yani. 4 de esta, Este no suave. Ha, ikisi de soy vermiş. Más duro, precocido. Daha sert yok. Duru'yu unuttum ya. Sin soya dedim. Yumuşak olmayan dedim ama kadın yanlış anladı. Şimdi ekmek alacağız artık. Ekmek ve soya sütümüzü alıp gideceğiz. Soya sütü var çok güzel. Hiç yoktan onu bulduk 11 burada. bolivianos. 11 bolivianos. 11. Ya 11. 11 Bolivyanos okey. Bunu yağa atıyoruz. Yağda kızartıyoruz soymadan. Çünkü Kolombiya'da soymuştuk. Dışında Bir Bolivyanos derisi var mı? vardı. Bir Bolivyanos. Hemen veriyorum. Neyi Ben veriyorsun? sana Dur bunu ben vereyim. Kilo 60. ¿Cuánto cuesta? 12. Gracias. 12 Bolivyanos'a yoğurt satıyorlar. 12-13 Bolivyanos'a. Çikolata, yoğurt, bisküvi, kuru yemiş, ekmek, baharat, her şey var. Teyzeler pek sevimli. Artık şapkalarından anlıyorum nereli olduklarını. Burada Magic patates. Magic patatesler de var. Buradan. Ha şu şunlar pişirilmeden yeniliyormuş. Kabuğu Böyle soyuluyor. kabuğu soyulup yeniliyor. Geçen yedik de çok beğenmedik. Evet. Pişirse kıtır daha kıtır. iyiymiş. Benim dişim kırılıyordu. O kadar acıdı ki dişim. Kitap da satıyorlar bak. Evet. Bunlar ne kitabı? Ha, politik kitaplar. Anlamadım. Ne tarafı? Gorbaçov. Gorbaçov. Evet, siyasi kitaplar, dergiler. Burada çalışanların hepsi mi teyze olur ya? Sevimli teyzeler çalışıyor. Evet. Erkekler yatıyor. Yok, var bir tane şurada. Göstereyim. Şurada bir tane güneş gözlüklü uyuyan tekelci var. O çok komik ya. Hala oradan bakayım. Yok, uyumuyor bu sefer. Evet, 6 Ağustos Bolivya'nın bağımsızlık günü. Bugün aslında ayın 8'i hala kutluyorlar. Böyle kostümler giymişler. Evet, 28 Temmuz'da da Peru'nun bağımsızlık festivali vardı. Arabaları böyle süslüyorlar. Kızları götürmeyelim, çok güzeller. Öndeki kızlar çok güzel giyinmiş. Öndeki kızlar biraz çıplak. Süsler, kilise süsleri veya araba süsleri. Herkes arabalarını buraya çekiyor. Süslemeler yapılıyor bu bağımsızlık gününde ve yollarına devam ediyorlar. Copacabana'daki bütün arabaların üzerinde şu anda bugün süs var. Yorulmuşlar yazın. Sarı olan adamlar kıyafetleri çok yorulmuş. Yorucu bir kıyafet. Bayağı ağır kıyafetler. Ay ağır, evet, taşıyamıyorlar belli. Güneşi simgeliyorlar bence. Evet.
yollarından, büyük geniş asfaltlı yollardan geçmiyorlar. Halkın içinden, pazarlardan geçiyorlar. Çok sevimli gözüküyorlar ya. Evet. Çok tatlılar. Bir de yaş skalası yok. O çok güzel. Evet, Yaş 60 yaşında amcayla 18 yaşında kızlar. Bu da komşumuzun çocuğu. Evet, biz de şu evde kalıyoruz. Şuradaki beyaz evde. Akşam göl manzaralı yemek yiyeceğiz. Çok güzelmiş burası. Copacabana merkezi, arabayla 15 dakika uzaklıkta bir yer. Evet, güneşin batışına yetiştik. Evet, kaldığımız yer burası. Işık yok mu acaba burada? Olmayabilir. Oo, ışık olmayabilir gerçekten, değil mi? Mumla mı? Mumla. Yok ya, elektrik var. Nasıl ışık olmaz? Evet, kaldığımız yerde böyle bir muhtemelen keçi derisi diye düşünüyorum ama lama derisi de olabilir. Bir ismini bilmediğim bir enstrüman. Tambu mu desem bilmiyorum. Bolivya'ya özgün bir şey olabilir. Manzara da çok güzel. Burada köy evinde kalıyoruz. Ağaçlar vesaire. Titicaca Baksana. Gölü var arkada. Arkada Titicaca Gölü. İlk günümüz, ilk akşam. Sadece ufak bir kazıklanma yaşadık yine. Onu da anlatalım. Peru sınırından Bolivya'ya geçerken bize şampanya diye meyve suyu satmışlar. Ve sole. Çok sevinmiştik. Neyse, meyve suyu olarak yarın sabah kahvaltıda içeceğiz. Çok mu ses çıkıyor acaba ya? Köyün sessiz. Ben bunu elektronik müzik gibi çalıyorum yalnız ya. Bu biraz daha şey olması gerekiyor galiba arka tarafta. Ezgi'cim enstrümanı getir de beraber takılalım. Evet, burası da kaldığımız oda. Bu dairenin sahibi, daha doğrusu bu evin sahibi şu anda La Paz'da. Burayı bize bir süreliğine verdi. Biz de burada kaldık. Ocağı, böyle küçük masası. Cadı gibi ama her yerde böyle spiritüel bir kişilik. Her yerde tozları, tarot kartları veya başka şeyler. Öyle sevimli bir yerde. Yani banyonun ve tuvaletin aşağıda olması bizi bayağı zorladı. Gece kalkınca zorlandık. Tüp bitti. Şimdi sucuk yapacağız. Mesela ocağı yakıp yapacağız. Aşağıda ateş yakıp yapacağız sucuğu. Buranın sucukları nasıl bilmiyorum. Çok yumuşak olduğu için tatları hakkında herhangi bilgi sahibi değilim. Ezgin, sucuk burada mı? Evet. Nerede? Ha, ay küçükmüş bunlar bayağı. Oo, böyle küçükmüş. Evet, bakalım. Burası bildiğiniz köy evi. İşte şurada ateş yakmaya çalışacağım. Çamaşırlarımızı astık. Şurada kalıyoruz. Gökhan, dikkat et. Galiba yakmayı başardık. Evet. Biraz sosisler cozurdamaya başladı. Sonucu. Oh. Evet, Bolivya usulü Titicaca Gölü manzaralı ateşimiz hazır. Ateşimiz hazır da. Evet, ateşimiz çok alev aldı ama önce almıyordu. Alabilir.
Böyle güzel taşlarla çevrilmiş, tabaklarımız orada. Ben Deniz, Ezgi çok kötü yandım dün. Gökhan da yandı. Yani bildiğiniz yüzüm kıpkırmızı olmuş. Hava çok soğuk, anlaşılmıyor. Gökhan da böyle kıpkırmızı oldu. O yüzden burada sürekli şapka takıyorlar. Sonunda anladık neden şapka taktıklarını. Sucuklar oldu. Sucuklar olmadı. Bence bayağı var olmasına. Olmamış. Yani 10 dakikada bence güzel kıvama geldi gözüküyor ama Gökhan çok pişmiş sever. Kamp ateşimizi de Yok yaktık. hayır, bunu çok pişmiş severim. Eti az pişmiş severim ama bunu yağlı ne oldu belirsiz, sosis farklı bu. Sus. Hadi bakalım. Güneş Adası'na geldik. Şimdi yürüyüşe başladık. Yaklaşık 3 saat Güneş Adası'nın kuzeyinden güneyine doğru yürüyeceğiz. Göl kenarındaki beyaz taşlar, beyaz kumlar da doğalmış. Bu yürüyüşler genellikle sıkıcı oluyor. 50 dakika boyunca yürüyeceğiz. Ondan sonra kendimiz güneye doğru bir yolculuk yapacağız galiba, anladığım kadarıyla. Buradaki tur rehberlerinin hepsi de İspanyolca konuşuyor. Artık anlıyoruz herhalde. Can su. Şu sulara bir giremedik ya. Çok soğuk. Yaklaşık 6-7 derece falan. Güneş ısıtıyor sadece. Ama giremedikten sonra bir anlamı yok. Isla del Sol, Güneş Adası, İnkaların ilk yerleşim yerlerinden bir tanesiymiş. İlk yerleşim yeriymiş. Burada tüm adada sadece 3000 kişi yaşıyor. Aymara kökenli, Aymara dili konuşuyorlar ama bunun yanı sıra İspanyolca da konuşuyorlar. Quechua dilinde konuşuyorlar. Evet, bu karşıda görünen teraslar İnka zamanından, İnka dönemlerinden kalma. İnkalar da burada tarımcılık yapıyormuş. Sonra Aymara kültürü de burada tarımcılık yapmış. Ve şu anda da aynı amaçlı kullanılıyor. Burada ne var? Mısır, arpa, fasulye var. Seboya, Soğan var. Evet. Bunlar yetiştiriliyor. Teraslar böyle yukarı doğru çıkıyor. Karşıda da terasları görmek mümkün. Karşıda da teraslar var. Evet, şurada. Adanın genel geçim kaynağı tarım, hayvancılık, turizm, bir de el sanatları. Böyle çok fazla adayla ilgili mesela ay satıyorlar, seramik, güneş satıyorlar. İşte düdük kuşlar satıyorlar. Burada gördüğünüz gibi bakın bunlar düdük mesela, ses çıkarıyor. ¿Cuánto cuesta esta? A 10 bolivianos. Gracias. Evet, 10 Bolivianosmuş. Este cuánto cuesta? Igual a 10. Son Para- regalos de Isla del Ah, Sol. Para güzelmiş. mano es. Çok güzel. Bakın bunlar güzelmiş. Bunların havlu kadarmış? 10. Biraz fazla 10. Güneş Adası'nın el sanatları böyle küçük küçük seramikler, porselenler, adayla ilgili turistik şeyler satıyorlar. Bunları şans getirsin diye kapılara bağlıyorlar, tepelere Ağaçlara bağlıyorlar. Evet. Ses getiriyor, ses çıkarıyor düdük olduğu için. Rüzgar estikçe uğultu geliyor. Bizim düdükler gibi aslında köylerde satılan, sadece daha süslü hale getirmişler. Daha renkli. Evet. Gel. Agave kaktüsünün ailesinden, aynı aileden geliyorlar. Bazı bölgelerde içinde tekstilde kullanılacak bir madde var ama bunların içinde yok bu adada. Her yeri kuşatmış durumdalar. Biraz önce geçtiğimiz alanlar, teras olan alanlar, tarıma uygun olan alanlar. Buralar daha kuru ve az yağış alan bölge. O yüzden ekim biçim alanları buralar değil. Yine aynı adanın içindeyiz.
Demin geçtiğimiz kayalar da ben çok merak etmiştim. Çünkü aşağıdaki kum da aynı yapıya sahip, aynı ince toz beyaz kuars taşıymış. Yani kuars kayası buraya diyor tektonik hareketler, işte volkanlar, depremler, dağların kayması, carçurt hepsi birlikte kuars taşıyla birlikte bu kumu oluşturmuş. İncecik adanın kumu. Arkamızda kutsal kaya dedikleri şey var. İnkalardan önce bu kaya buradaymış ama bizim için anlam ifade etmiyor. Buraya gelip bu İnkalardan önce, yani ki bu dağlar, tepeler de aynı şekilde İnkalardan önce vardı. Kutsal kaya diye bize pazarlıyorlar. Tur çok pahalı değildi. İzliyoruz. Güzel, fena değil, manzara güzel. Burada turizm o kadar önemli ki yine Peru'da, Ekvator'da, Kolombiya'da gördüğümüz gibi tüm Güney Amerika kıtasında Challa ve Chalapampa diye iki halk yaşıyor küçücük adada, 3000 kişilik adada ve bunlar 1940'da bir çatışmaya başlamışlar, hala duramamışlar. Çünkü 1940'da ada ilk defa turizme açılmış. Yani yasa dışı açılmış. Yasa dışı açılınca öbür halk onlara atıfta bulunup deniz yolunu kapamış. Turizmi engellemeye çalışmış. Çünkü adanın en büyük geçim kaynağı balıkçılıkmış. Turizmin balıkçılığın önüne geçtiğini düşünerek iki taraf birbiriyle durmadan çatışıp duruyormuş hala. Yazık. Hala da devam ediyor. Evet. Üzücü. Challa ve Chalapampa. Eran de Francia, ¿no? No, Israel. Israel. Yine İnka kalıntılarındayız. Bu sefer Güneş Adası'nda Titicaca Gölü'ne bakarken burası 1500'den beri varmış. Böyle bir yapboz gibi içinde dönüyorsunuz durmadan. Şöyle tepeden. Evet, yani Peru'da o kadar fazla İnka kalıntısı gördük ki bizim için ilginç gelmiyor. Peru'da göl göremiyorduk. Burada bayağı etrafımız göl. Evet. Evet, burası aslında bir labirentmiş de gerçekten. Chincana labirenti. Burada seremoni yapılırmış ve bir de tapınak. Yine Peru'da gördüğümüz gibi tanrıları adamak için, özellikle Inti'ye, güneş tanrısına. Çünkü Inti'nin güneş rahipleri bu adada yaşıyormuş. O yüzden adı Güneş Adası. Küçük küçük yerler var. Buraya yine koko yaprakları gibi ya da sunmak istedikleri eşyaları sunuyorlar. Evet, şeyden kaçtık, tur rehberinden. Motordan iner inmez aldılar bizi, buraya getirdiler, gösterdiler. Tam olarak İspanyolca da anlamıyoruz zaten. Gezdirdi adam, konuştu. Biz kendi bilgilerimizle bazı şeyleri bağdaştırdık, anladık. Evet. Ya bir de diyor ki... Kaçtık yani adamdan. Hani, 15 Bolivianos istedik kişi başı. Ne oluyor ya dedik. hani bize bu rehber olayından bahsetmiyorlar. Biz turun içinde sanıyoruz. İspanyolca çok iyi bilmiyoruz. Hani bizim gibi bilmeyenler de var. Şimdi bilmeyen insanın para ödemesi de, bunu Peru'da da yaşamıştık. Machu Picchu'da çok büyük bir sorun yaşadık rehberle ilgili. İspanyolca bilmiyorsan nasıl rehbere para ödeyebilirsin? Neyse, bizi öbür tarafta yakalarlar zaten. Güneye doğru yürüyoruz şimdi. Adam muhtemelen yakalar. Açık göz o. Ama şöyle, turda sadece dedi ki içeri giriş 10 Bolivianos ödeyeceksiniz dedi. Bu kadar. Rehberden bahseden yok. Adam hepimizi aldı. Hani zorla benimle yürüyeceksiniz der gibi. O yüzden Evet. kusura bakmasın. Şimdi yol bilmeyiz, yordan bilmeyiz. Güneye doğru yürüyoruz. 2 saatlik bir yürüme mesafemiz var. Umarım buluruz yolu. Şöyle bir yerdeyiz. Çölde kuars taşlarıyla bu kumu oluşturan, benim çok hoşuma gitti bu taş. Yorulduk be. Valla adanın güneyine doğru gidiyoruz da hiçbir şey yok. Yol üstünde pişman olduk. Keşke kuzey tarafından motora binip Copacabana'ya gitseymişiz. Evet. İşte Copacabana zaten sarı genel olarak. Bir gölü var. Titicaca Gölü. Neydi Titicaca Gölü? Puma Kaya. Puma Kaya. Demek. Anlamına geliyormuş. Ama gerçekten şimdi hiçbir şey yok bu adada. Birkaç tane İnka kalıntısı. Onun dışında bir şey yok. Aklımıza hemen Efes geldi. Gelmedi değil. O kadar güzel manzara, o kadar güzel yerler. Tabii ki burada çok Burada güzel denize bile, yerler var. göle bile girilmiyor. Girilemiyor soğuktan. Çok güzel yerler var ama biraz fazla
turizmi artık geçim kaynağı yapmışlar ve söylemiyorlar da bazı şeyleri. Hadi bakalım. Bu üzerinde yürüdüğümüz yollar da İnka yollarıymış. Aynen aslını koruyarak muhafaza etmişler. Her şey İnka burada. İnkalardan sıkıldık ya. Büyük İmparatorluk İnka. Yol bayağı gidiyor böyle ama. Dağ tepe, dere tepe. Şu tepe İşte düz değil, yamuk yumuk. yamuk yumuk. İnkalar eleştirdi Ezgi. Çok yamuk.